Ah, mikrofon takacaktım ya, unuttum. Merhaba, hoş geldiniz bir canlı yayına daha. Uzun süredir İstanbul'dan canlı yayın yapmamıştım. Sonunda kavuştuk. Geçen hafta yayın yapamamıştım, canlı yayın. Önceki seferde de ne olmuştu? Datça'dan yapmıştım, evet. Suyumu da alayım. Hoş geldiniz. Bir saniye, geliyorum hemen. Şöyle bir taraftan tabletten de açayım, rahatça yorumları görmek istiyorum. Bazen soru cevap yapıyoruz ya, siz de daha çok tercih ediyorsunuz, bunu fark ettim. Evet, beni özlemişsiniz. Thank you, my Grigus. Yes, I was in holiday. Evet, tatildeydim. Doğum gününüz kutlu olsun Ahmet Bey. Yengeç burcusunuz. Any new painting? Not now, I'm on holiday çünkü. Teşekkür ederim. Ya yazın daha çok seyahate konsantre oluyorum gibi. Evet, tatil yarıyor. Yeni tatilden geliyorum, sonra yeni tatillerin planını yapmaya, ama tatilde nasıl daha fazla paylaşım yaparım, bazen bunun yöntemlerine de bakıyorum. Çünkü hem yarıyor, ikisini bir arada yapmak istiyorum. Bunun yöntemini bulacağım. Tatilimden bahsetmek için şöyle diyeyim, bir tane video paylaştım. Ben orada, yani vlog gibi oldu. Çarşamba günü paylaşmıştım. Öyle pek de izlenmemiş görüyorum. Yani ona bakarsanız orada da ayaklarım var. Yani söyleyeyim, plajdan görüntüler var. Merdivenler var. Yani biraz fazla fotoğraf kısmını uzun tutmuşum. Onu otomatiğe almışım. Ama ya onu izleyin eğer tatilimi merak ediyorsanız. Bu hafta içinde de yapacağım. Daha fazla denizli paylaşım yapacağım. Yani içinde daha fazla deniz olacak. Ya herhalde çarşamba yüklerim diye düşünüyorum. Yani hafta ortası yüklenen videoyu izleyin. Yani bakıyorum, bu şeylere göre performansı düşük, onu izleyebilirsiniz. Saçımı nasıl bulduğunuzu da söylemediniz henüz. Benim en saç modelim. Evet. Dangling Dropping Shoes. Yes. Evet, kıdemli savaşçı yayını olacak. Tatillerde çok yürürüm. Yani tatillerde mesela topuklu ayakkabıyla yürümem. Hatta garip bulurum. Ada yollarında, o yollarda hele de hızlı yürüyorsam, ya topukluyla dışarı çıkmak bana çok fazla 20 yaş geliyor. Bu yaşlarda biraz daha, bir de ayaklarımın güzelliğine önem veriyorum. Yani topuklu ayakkabıyla ada sahillerinde yürürsem ayaklarım bu güzellikte kalmayabilir. Yani bir sebebi de budur. Yani güzel ayak istiyorsanız topukluyla fazla yürümemelisiniz. Özellikle de yazın dışarıda falan hiç tavsiye etmem. Evet. Ya tahterevanla taşınmak, ne güzel söz ettiniz. Doğru.
doğru. Yani benim aslında seyahatlerimde böyle özel şeylerim olabilir ama yürümeyi de seviyorum. Canım istediği zaman en büyük sıkıntı ne biliyor musun? Çantalarımı taşımak. Omzumu ağrıtıyor. Yani yürürüm ama çanta taşımak zor oluyor. Düzenli masaj son dönemde hayır maalesef. Çok ihtiyaç da duyuyorum bazen. Şu anda evet, neden konuşacağız? Açıkçası ben zeytin üzerine bir şeyler yapmak istiyorum, konuşmak istiyorum. Zeytin üzerine de bazı hikayeler var açıkçası Yunan mitolojisinde de. Ne diyorsunuz bakayım? Hmm, evet, yani ben de zeytin ağacı resmetmiştim ve meraklıyım. Şöyle, Eros'un hikayesi. Yani bunun sonuçta Yunanistan'da şeyli olduğu için bolca zeytin ağacı içerdiği için ve zeytine kıymet verdikleri için bolca zeytinle ilgili mitolojiler var. Mesela şimdi size bir şey okuyacağım. Zeytin ağacı tarih boyunca çeşitli efsanelere konu olmuştur. Mitolojide zeytin ağacının muazzam bir yeri vardır. Özellikle Yunan mitolojisindeki yeri hiç kuşkusuz çok önemlidir. Şimdi bırakın zeytin ağacı kulağınıza fısıldasın. Yunan mitolojisine göre zeytin ağacının yaratılışı bir yarışmaya dayanır. Atika'da Kekrops'un kurduğu yeni şehrin kurucusunun kim olacağına karar vermek için tanrılar arasında yarışma düzenlenir. Zeus, insanlığa en kıymetli ve yararlı hediyeyi sunan tanrıya o şehrin koruyuculuğunu verecektir. Bunun için bir yarışma açar. Bilgelik tanrıçası Athena bu kentin sahibi olabilmek için deniz tanrısı Poseidon ile yarış içerisindedir. Bu amacı doğrultusunda Poseidon dişli mızrağını Akropolis'e saplayarak deniz suyunun fışkırmasını sağlar. Bu su denizin gücünü sembolize eder. Ardından Athena mızrağını bir kayaya vurur. Kayadan barış ve bereketi simgeleyen zeytin ağacı çıkar. Yarışma çetindir çünkü ikisi de Zeus'a dünyanın en güzel hediyesini vermek ister. Mitolojide zeytin ağacının muazzamlığı karşısında başta Zeus olmak üzere tüm tanrılar, tanrıçalar büyülenmiş ve ağacın kutsallığı karşısında dona kalmışlardır. Zeus'un başkanlığını yaptığı tanrı ve tanrıçaların huzurunda kurulan mahkemede yeryüzüne daha güzel bir hediye verdiği belirlenen Athena haklı bulunur. O günden sonra kentin koruyucusu unvanını alan Athena, adı Atina kentine verilir. Bilgelik tanrıçası Athena, zeytin ağacını barış ve medeniyeti simgelediği için insanlara armağan eder. Mitolojide zeytin ağacından Poseidon bile tüm kazanma isteğine rağmen o kadar etkilenmiştir ki zeytin ağacının üstünlüğünü kabul eder. Poseidon'un pozitif tavrı sebebiyle Athena zeytin ağacından bir dal kırıp Poseidon'a verir. Böylece aralarındaki düşmanlık zeytin ağacının muhteşem güzelliği karşısında yok olur ve barış gerçekleşir. Düşmana zeytin dalı uzatmak deyimi de neredeyse tüm dillere bu mitten gelmiştir. Çünkü zeytin ağacı düşmanınızın dahi geri çeviremeyeceği güzellikte ve kutsallıktadır. Mitolojide zeytin ağacının yeri çok geniştir. Yine bu mitolojiye dayanılarak antik Yunanistan'da gelinlere zeytinden yapılan bir taç giydirilir ve antik olimpiyat oyunlarında birinciler zeytin dalıyla ödüllendirilir. Umarız mitolojide zeytin ağacının hikayesini beğendiniz diyor. Başka da hikayeler var. Şimdi ben ona da şey yapacağım zaten. Daha uzun da olacaktır. Bunu kısaca söyledim.
Athena ile ilgili kısım. Athena'da zaten olabilir ama her zaman aradığımı bulamayabiliyorum. Size Athena'nın doğuşunu da okuyabilirim şimdi. Ya da Eros'un zeytin ağacının altında aşık olmasını okuyabilirim. Onu arıyorum şu anda bir yandan. Yani çok güzel şeyler var burada, hikayeler. Evet. Afrodit kısmı, aşklar, Afrodit. Yani aslında Eros'ta olması lazım ama eskiden öyle bir çamaşır markası vardı. Evet, hani şunu aldım. Bir yandan yorumlara bakayım. Şimdilik tatil bitti. Ses geliyor. Ayak numarası 37. Ne 45 ya. Bir saniye biliyorum. Evet. Eros'la ilgili olan hikayeyi okumak istediğim için bir yandan onu çıkarıyorum. Ya bugün çok kararsızdım. Neyi okuyayım, ne üzerine okuyayım falan. Kafamda birkaç şey vardı. Sonra birden zeytinde karar kıldım. Ya zeytinle ilgili çok şey okudum da. Evet. Evet. Tamamdır. Şuradan da bir bakayım öncelikle. Atina, zeytin ağacı, evet burada. Şimdi onu bulamadım ama ben size Eros'tan okuyayım mı biraz? Eros'u okuyayım mı? İçimden geldi. Erotizm ve Eros. Oradan geliyor büyük ihtimalle zaten. Eros ilk çağın en eski metinlerinden beri evrende birleşme ve üretmeyi sağlayan doğal bir güç olarak karşımıza çıkar. Hesiodos yaratılışı anlatırken kaostan hemen sonra Eros'u sayar. Onun etkisini insan dünyasında açıkça gördüğü halde ilk tanrılar arasına nasıl yerleştireceğini iyice bilemez. Ama bu evrensel ilkeyi gene de saymış olmak için şöyle der. Kaosta hepsinden önce var olan, sonra geniş göğüslü Gaia, ana toprak ve sonra Eros, en güzel ölümsüz tanrıların, o Eros ki elini ayağını çözer tanrıların ve insanların da tanrıların da ellerinden alır yüreklerini, akıl ve istem güçlerini. Tabi aşk gelince akıl ve istem kayboluyor. Eros diye zamanda bir çamaşır markası da vardı, hatırlıyorum. Ama daha sonra Eros'un devler, titanlar gibi azman yaratıkların birleşmesinde ne gibi rol oynadığını tanımlamakta güçlük çeker. Giderek
kendi kendiliğinden doğurma ilkesini bazı tanrısal varlıklar için sürdürür. İlk çağın en içli ve bilinçli aşk şairi Safo da Hesiodos'a benzer bir tanımlama verir. Gene Eros, elimi kolumu çözen hem tatlı hem acı Eros. O karşı gelinmez yaratık sarsıyor beni. Hesiodos'tan başka Teogonya ve kozmogonyalarda da Eros'a yer ayrılır. Orfizm denilen ve şair Orpheus'tan geldiği ileri sürülen mistik akımda da Eros'un dünya ile birlikte kaostan çıktığına yahut da geceden doğma evren yumurtası ikiye bölünüp yarı kabuğundan gök, yarı kabuğundan toprak ortaya çıkınca Eros'un da doğduğuna inanılmaktadır. Platon'un Şölen adlı diyaloğunda herkes kendine göre sevginin tanımlamasını yaptıktan sonra Sokrates bir kadın bilici Mantineialı Doitima'nın görüşlerini anlatır. Diotima'ya göre Eros bir tanrı bile değildir. Ölümlüyle ölümsüz arası bir varlık. Yunanlıların daemon, bizim cin dediğimiz bir yaratıktır. Eros'un doğuşunu anlatmak için yepyeni bir efsane uydurulur. Şu çok ilginç. Eğer Eros'a bir cin ise, cin deniliyorsa cinlerin zaten insanları en çok da cinsel olarak etkileme hali vardır. Cinsellik. Yani zaten cinsellikten onlar geçerler ve iletişim sağlar ve insanları yönetirler. İster inanın, ister inanmayın. Ama inanıyorsanız eğer ya da hakkında bir bilgi arıyorsanız cinlerle ilgili bu kısım vardır. Cinsellik. Eros da bununla ilişkilendirilmiş. Bu ilginç. Bunu bilmiyordum bakın. Daemon deniyormuş demek ki o da. Devam ediyorum. Yoksulluk tanrıça Penia ile bolluk tanrı diye çevirdiğimiz aslında her derde deva, hüner anlamına gelen Paros'un oğluymuş. Sevginin karakterini anasıyla babası arasındaki karşıtlığın sonucu olarak şöyle anlatır. Bollukla yoksulluktan doğan sevginin talihi de ona göre olmuş. Sevgi her şeyden önce her zaman yoksuldur. Çocukların sandığı gibi hiç de öyle ince ve zarif değildir. Tersine kabadır, pistir, evsiz, barksız, yalın ayaktır. Açıkta, dağda, bayırda, kapı önlerinde, yol köşelerinde yatar kalkar. Ne yapsın anasına çekmiş yoksulluktan kurtulamaz. Babasına çeken tarafıyla da hep güzelin, iyinin peşindedir. Bir saniye. Geliyorum. Yoksulluktan bahsediyordu. Yani bazen böyle şey yapıyorsun. Zeytin derken evet Eros okumaya devam ediyorum. Canlı yayın linki de burada. Evet kapatamıyorum bunu. Bölmeyecektim neyse. Evet, bolluk ve yoksulluktan doğuyor sevgi ve sevgi her şeyden önce her zaman yoksuldur diyorduk. Yani gerçekten de
Kabadır, pistir, evsiz barksız yalın ayaktır. Açıkta, dağda, bayırda, kapı önlerinde, yol köşelerinde yatar kalkar. Ne yapsın? Anasına çekmiş, yoksulluktan kurtulamaz. Babasına çeken tarafıyla da hep güzelin, iyinin peşindedir. Yürekli, atılgan, dayanıklıdır. Yaman avcıdır. Hep tuzaklar kurar, fikirlere, buluşlara düşkündür. Şöyle Instagram'da da haber vereyim diyorum. Şu anda canlı yayındayım YouTube'da. Evet, tamam. Babasına çeken tarafıyla da ay ay ay. Babasını çeken tarafıyla da hep güzelin, iyinin peşindedir. Yürekli, atılgan, dayanıklıdır. Yaman avcıdır. Hep tuzaklar kurar, fikirlere, buluşlara düşkündür. Büyücülükte eşsizdir. Aslında ne ölümlü ne de ölümsüzdür. Bakarsın aynı günde bolluk içinde gelişir, yaşar, birdenbire de ölür. Sonra yine babasının tabiatı gereği bir çaresini bulur, dirilir. Bir şeyin eline geçmesiyle elinden kaçması bir olur. Böylece sevgi her zaman ne yokluk içindedir ne de varlık içinde. Sevginin hiçbir zaman kalmadığı, hep arayan, arzulayan bir duygu olduğu dile getirilmiş oluyor bu parçada. Acaba bunda evet yani Eros kastediyorlarsa da düşünelim. Bolluk ve yoksulluğun çocuğu her ikisi de var deniyor. Sevgi de yani böyle bir tanım yapmak hiç aklıma gelmezdi. Yani sevgiyi tanımlayacak olsam aklıma ne bolluk gelirdi ne yoksulluk gelirdi. İkisinden ortak doğma çocuk olarak bu da aklıma gelmezdi. İlginç bir betimleme ki doğru da olabilir aslında. Yani sevgi bana göre şeye geliyor. Yani niçin seversin? Aslında sebepsiz seversin. Yani sevginin olmasının en büyük sebebi yani dersin ki niçin seviyorsun? Bir çıkar olmadığı için bir sebebi de yoktur sevginin. Ama yani çıkarı da olmadığı için bir taraftan bolluk bir taraftan yoksulluk ikisi arasında olabilir. Bu doğru. Evet devam ediyorum. Başka efsanelerde Eros'un Afrodit ile Hermes'in oğlu ya da İhletya veya Iris'in çocuğu olduğu söylenir. Uranoslu Afrodit'in Uranüs mü acaba? Uranos'la Afrodit'in Hermes'le birleşmesinden Eros doğmuş. Dione'nin kızı Afrodit'ten de Anteros karşı Anteros karşılık aşkı doğmuş diyor. Bu efsaneler Eros'un özündeki çok yönlülüğü dile getirmek için sonradan uydurulmuştur. Ne var ki hiçbir tanrı Eros gibi zaman ve mekana göre değişik biçimlerde yansıtılmamıştır. Hiçbir tanrı Eros kadar şairlere konu olmamıştır. Böylece Eros tanrı evrensel bir ilkeden insanları oklarıyla kovalayan ve yaralayan kanatlı, alaycı ve yaramaz, giderek tehlikeli bir çocuk biçimine girmiş. Bu biçimle de günümüze kadar gelmiştir. İskenderiye sanatıyla başlayan bu Eros simgesi Roma'da Amor, Amores diye epey tutunmuş, şiirde olduğu kadar resimde de iz bırakmış ve ikinci birçok canlı Rönesans'ta ikinci ve çok canlı bir gelişme görmüştür. Eros'u ele alan en güzel efsanelerden biri Apuleius'un Eros ile Psike ya da Psyche masalıdır. Sembolik bir anlam taşıyan bu masal Psyche'nin Psyche başlığında. Dur bakayım ben ona. Buna girsem mi?
Şu masalı okuyayım da öyle bitireyim diye düşünüyorum. Ben de merak ettim çünkü. Ruh anlamına gelen psike, şu psike, böyle şu terlikleri çıkarayım mı? Ya da ayakkabıları. Ruh anlamına gelen psike, Latin yazarı Apuleius'un Dönüşümler adlı eserinde anlattığı Eros'la Psike masalının kahramanıdır. Bir Miletos efsanesine dayanan bu güzel ve ünlü masalda sonradan bütün dünya folklorunda kurulacak motif ve temalar görülmektedir. Masal türünün en eski kaynaklarının da Anadolu'da bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Masalın ayrıca simgesel bir anlamı da vardır. Sevgi ile ruh birbirinden ayrılmaz ama bu birlik ancak birçok engelleri yenmek, birçok düşman güçleri alt etmekle gerçekleşir. Apuleius'un bir Neoplatoncu görüşleri çok renkli ve dokunaklı bir öyküde dile getirilmiştir. Çok uzun olduğu için buraya anlatamayacağımız Eros'la Psike masalının bir anlatımı Mavi Anadolu kitabımızda bulunur. Şimdi ben bu masalı bulayım. Eros ve Psike masalını ilgimi çekti. Ben bunu uzun versiyonlu olarak bulayım. Afrodit var, oğlu Eros var. Zaten Afrodit'in oğlu olarak şey yapıyor. Buna çalışayım ben. Çünkü bazen böyle istiyorum hem masal hem mitoloji şeklinde okuma yapayım. İşte böyle oldu. Bir iki soru yanıtlayabilirim. Birazcık sohbet yapalım. Evet, sorularınızı alabilirim. Evet. İtalyan oturuşu deniyor ya. Neyse. Şöyle bir şey, ben bu hafta da bir video paylaşacağım. Çekimler yapmıştım Simi'de. Onlardan paylaşacağım. Bolca deniz falan göreceksiniz. Ama dikeydi sanırım yayınlarım. Bakayım yatayda var mı? Belki 2 video paylaşırım. Ya insan nasıl çekeceğini şaşırıyor. Yatay mı dikey mi diye. Onları montajlayıp koyacağım ve sonra yine canlı yayına dediğim gibi belki de bunu ayrıca yaparım. Yani kafamda birkaç konu var. Biraz da deniz kenarından da yapmak istediğim şeyler var. Deniz olunca başka bir tane okuyacağım metin var. Sirenler, bunu okumak istiyorum. Yine Yunan mitolojisinden ve Eros ve Psike, Psyche de olabilir. Psychology olduğu için Psyche de okunuyordur. Belki de Psike yerine. Pisi pisi gibi oluyor. Bu masala bakacağım zaten. Ben bu masalı bulayım diye düşünüyorum. Bunlardan şey yaparız. Müsaitsiniz. Bana aşık olabilir miymiş bir kişi? Olsun mu? İzin verelim mi? Yani. Ay bugün yani şeye çıktım da böyle. Ah çok seksi falan ya. Hakkımda konuşma seslerini duydum. Benim yönettiğim Antik Mısır'da bir zamanda piramitlerde 16 saat çalışmak isteyen bir beyefendi var. Olur kabul ederim ya 16 saat benim yönetimimde nasıl bir çalışma şu an yapabiliriz ama bilmiyorum nasıl. Hayat boş katılıyorum. Yani kimin ne zaman öleceği belli olmuyor. Son dönemde de çok fazla ölüm haberi alıyoruz. Evet, birazdan Kıdemli Savaşçı yayını olacak. Belki 5 dakika bir savaşçılara yayın açar mıyım hatırlatmak amacıyla? Çünkü insanlar savaşçı oluyor hala. Ha yok. Tamam şeymiş. Ben savaşçılara sadece şey atacağım daha çok. Bazen küçük shorts'lu ayak fotoğrafları atacağım. Ama şimdi birazdan kıdemli savaşçılara bir canlı yayın yapacağım. Daha detaylı
Bazı şeyleri biraz daha eski Instagram canlı yayınları gibi ve biraz daha ayaklarıma yakın olmak isteyenler Kıdemli Savaşçı olabilirler. Kıdemli Savaşçı yayınından sonra ise İmparator yayını yapacağım. Görüşmek üzere diyorum ve yayını kapatıyorum. Görüşürüz. Kıdemli Savaşçı yayınını dik bir canlı yayın yapayım. Şeyleri iptal yapayım, evet. Ya bugün böyle bir türlü konsantre olamadım. Yani tam başlayamadım. Onu mu okuyayım, bunu mu okuyayım? Daha yeni ısınıyorum. Bu hafta ona göre hazırlık yaparım. Belki bilmiyorum. Bakalım yani. 2 canlı yayın yapar mıyım? Birazcık şey yapmam lazım. Ha, yok bu hafta zor. Başka hazırlıklar yapayım. Daha çekimler falan yapıp böyle karşınıza çıkarım. Biraz da yaz hali. Tabii tahmin edersiniz. Ayak görmek istiyorsanız kıdemli savaşçı olun. Yani savaşçı da olabilirsiniz. Ağzım yamuk ya. Ben konuşurken ağzımı yamultuyorum. Kayıyor. Nereye kayıyor? Konuşayım bakayım. A, B, C, D. Böyle bir yamuluyor ağzım. Böyle bir şey var. Evet. If you want to see my feet closer, you can be my member. Not member, maybe my join member or Patreon member. Görüşürüz. Hoşça kalın. İyi geceler, iyi hafta sonları. Bye bye. Görüşürüz. İyi geceler.